1980 yılından bu yana denizcilik sektörüne alçak gerilim ekipmanları ve otomasyon sistemleri sağlayan Elkon, sektörümüzün önemli şirketlerinden birisi. Geçtiğimiz ay gerçekleşen ve Türk firmalarının adeta çıkarma yaptığı North Shipping Fuarı'nda Elkon'un Genel Müdürü Ertuğ Yaşar'la bir araya geldik ve sektörü değerlendirdik. Gemi inşaat sanayi için önemli fuarlardan birindeyiz. Norveç malum önemli tersanelerimizin neredeyse %60, %70 yeni inşa yaptıkları pazar. Bizim için en önemli pazar. Ve gururla görüyoruz ki bu fuarda Türk tersaneleri gerçekten çok egemen bir şekilde öndeler. Ben sanıyorum bu fuara 10 yıldır geliyorum. Belki 5. 6. gelişim. İlk geldiğimde küçük tersanelerimizin küçük standları vardı. Şimdi geliyoruz gerçekten büyük bir şekilde. Bütün tersanelerimiz, yani ad vermemize burada gerek yok ama bütün tersanelerimiz önemli standlarla yer alıyorlar. Bunun dışında bir de sadece tersanelerimizin dışında bir de yan sanayimiz de artık burada çok yer almaya başladı. Tabii gemi inşaat sanayi deyince bazılarımızın aklına sadece tersanelerimiz geliyor. Doğrudur. Tersaneler hancıdır. Ama bir de yolcular var. Onlar da yan sanayi. Yan sanayi olmadan tersanelerimizin rekabet gücünü arttırmamız, mühendislik olmadan tersanelerimizin mühendislik gücünü arttırmamız pek olası değil. Burada görüyoruz ki 15'ten 20'den fazla yan sanayi firmamızda başarıyla artık temsil ediliyorlar ve yurt dışına satış yapmaya başlıyorlar. Biz de onlardan biriyiz. Bizim ana itici gücümüz Türk tersaneleridir. Biz Türk tersaneleri sayesinde varız. Onlar olmadan bir şey yapamıyoruz. Ve ilk gemilerimizi onlarla yapıyoruz. Ondan sonra bu referansları aldığımız gören yabancı tersaneler, yabancı armatörler bize iş getirmeye çalışıyorlar. Uluslararası gelişmelerin gemi fiyatlarını etkilediğini belirten Yaşar, yine de gelişen sanayiler olduğunun altını çizdi. 2020'ye göre, 2021'e göre gemi fiyatları %30'a kadar yükseldi. Bu fiyatları yukarı çekmekle birlikte bir de gemiler teslim olduktan sonra armatörlerin uzun dönemli krediye ihtiyaçları var. Kredi faizleri de yukarı çıktı. Yani hem gemi fiyatları yukarıda hem uzun dönemli faizler yukarıda. Tabii gemi fiyatları öyle kalacak bir miktar ama faizler belki ileride enflasyon korkusu düştükten sonra aşağı inecek. Bununla birlikte tabii büyüyen sektörler var, büyüyen sanayiler var. Mesela balıkçılık büyümeye devam ediyor. Her türlü balıkçı gemisi. Akvakültür büyümeye devam ediyor. O gemilerimiz devam ediyor. Ama her şeyin önemlisi offshore gemiler. Yani bu yenilenebilir enerji dediğimiz, işte karbon salınımının azaltılmasını sağlayacak offshore rüzgar santrallerine yönelik gemilerimiz, kablo serme gemileri, rüzgar santralleri servis gemileri, bunlar öne çıkmaya başladı. Rüzgar santralleri, mürettebat taşıma gemileri, bunlar öne çıkmaya başladı ve hepsi bunların katma değerli gemiler. Hepsi 40, 50, 60 milyon euronun üzerinde gemiler. Halı, yani kabuğu daha ucuz ama outfitting dediğimiz donatımı daha zor, daha kapsamlı, daha mühendislik gerektiren gemiler. Bu da tersanelerimizin ne kadar ileri gittiğini gösteriyor. Tersanelerimizde yapılan yolcu gemilerinin de oldukça başarılı olduğunu kaydeden Ertuğ Yaşar, yan sanayinin daha ileri taşınması gerektiğini vurguladı. Yolcu gemileri, kruz değil, daha böyle büyük 200-220 metre kruzlar değil ama 80 metre, 90 metre, 120 metre, 150 metreye kadarki yolcu gemileri Türkiye'de tersanemizde yapılmaya başladı. Önümüzün ben açık olduğunu görüyorum. Tersanelerimiz Avrupa'da bence bir numaralar şu anda. Yani evet, tabii ki büyük tersaneler var Fransa'da, İtalya'da, Almanya'da, Norveç'te, Finlandiya'da ama bütün bir şey olarak baktığımızda, tersane grubu olarak baktığımızda aslında Türk tersaneleri bence bir numaraya geldi. Bunun arkasından biraz daha yan sanayimizi yukarı çıkarmamız lazım. Hollanda gibi, Danimarka gibi ve Norveç gibi yan sanayimizde, o cluster'ımızda, o kümelenmemizde bence ileri götürmemiz lazım.